Saç ekme işlemi yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar olduğu kadar saç ekim kliniği seçerken de bazı önemli kriterler vardır. Peki saç ekim kliniği nelere göre seçilmeli? Ya bu aslında herkesin merak ettiği en çok sorulan soru. İnsanlar çünkü bu işi yaptırmaya karar verseler bile nasıl bir klinik seçelim, nereye gidelim? Tabii her şeyden önce insanlar genelde hani sosyal medyaya, buradaki fotoğraflara göre karar veriyorlar. Bu doğru bir yöntem değil. Öncelikle bu işi kimin yaptığı mutlaka hekim kontrolünde yapılması gereken bir işlem. Bu işin mutlaka bir anestezi doktorunun da olduğu bir ortamda, anestezi doktorunun da desteğiyle yapılması, hastaların monitörize edilmesi, altında herhangi bir sağlık problemi olmasa dahi bu şartların standart olarak temin edilmesi aslında en doğru, en güvenli yoldur. Karar verme aşamasında da dediğim gibi hani sadece sosyal medyadaki fotoğraflara güvenerek değil, kendiniz o hekimle muhatap olarak birebir hekiminizin sizi muayene etmesi, incelemesi, saç kalınlığınızı, yoğunluklarınızı tek tek tespit etmesi, ekim planını sizin saçınıza göre yani şöyle fotoğraftan bakıp da size şu kadar olur, bu kadar olur demekten ziyade bütün ekim planını sizin önünüzde, sizi de ikna ederek yapması ve tabii sizin de ona güven duymanız ve kendinizi teslim etmeniz gerekir. Yani bütün bu şartların oluşması şeklinde. Çünkü genelde insanlarımızın eğilimi hani bu çok güzel olmuş, bu fotoğraf çok güzel, bu klinik çok güzel deyip sosyal medyadan ya da fotoğraflardan, öncesi sonrası fotoğraflardan karar veriliyor. Bu kesinlikle doğru bir yöntem değil. Saç ekimi, kalp hastalıkları gibi engelleyici sağlık problemi olan, bulaşıcı hastalık taşıyan ve aktif kemoterapi tedavisi gören hastalar dışında diğer kronik hastalıkların varlığında doktor kontrolünde önlemler alınarak yapılabilir. Kronik hastalıklar saç ekiminde bazı durumlarda doktorun tedbir almasına neden olan faktörlerdir. Örneğin mesela kan şekeri yüksek olan bir hastanın eğer siz kan şekerini düşürmezseniz operasyonu aldığınız zaman enfeksiyon riskini artırabilirsiniz ya da daha evvelden herhangi bir sebeple stent takılmış bir hasta, kan sulandırıcı kullanıyorsa, daha evvelden enfarktüs geçirmiş bir hasta. Bu gibi durumlarda da mutlaka bir doktorun kontrolünde yapılması, doktor sizi tamamen her türlü hikayenizi, daha evvelki hastalık hikayenizi almış olması, detaylı bir incelemede bulunması, mümkünse bir anestezi doktorunun tekrardan değerlendirmesi ve o şartlar altında herhangi bir hasta kesinlikle şu hastalık varsa saç ekimi yapılamaz diyebileceğimiz herhangi bir hastalık yok. Hemen hemen her türlü hastalıklarda saç ekimi yapılabilir ama bir doktor kontrolünde vital değerleri, her şeyi, bütün sağlıkla ilgili biyokimyası kontrol altında olduğu müddetçe hiçbir sakıncası yoktur yapılacak olan işlem.